Berlin'deki bir müze salonunda camın ardında duran bir kadın yüzü var. Kireç taşından yontulmuş, boyaları hala canlı, bakışları hala dimdik. Dünya bu yüzü güzelliğin simgesi olarak tanıyor. Ama 2009 yılında bir hastane koridorunda çekilen bilgisayarlı tomografi görüntüleri, taşın altında tamamen başka bir yüzün gizlendiğini ortaya çıkardı. Gözlerin altında farklı çizgiler, burun kökünde silinmiş bir çukurluk, dudaklarda değiştirilmiş bir hat, sanki heykeltıraş önce gerçek kraliçeyi yontmuş, sonra üzerini örtmüş gibiydi. Peki bu ikinci yüz gerçekten Nefertiti'nin kendisi miydi? Yoksa ortaya çıkarılan şey bambaşka bir şey miydi? Cevabı birlikte arayacağız. Milattan önce 14. yüzyılda Mısır'ın dini yapısını kökten değiştiren bir firavun tahta çıktı. Akhenaton. Çok tanrılı inancı bir kenara bırakıp tek tanrı, Aton'a tapınmayı devlet dini haline getirdi. Onun yanında tarihe adını aynı güçle yazdıran bir kadın vardı. Nefertiti. Kaynaklar onun sıradan bir eş olmadığını gösteriyor. Duvar kabartmalarında savaş arabası süren, düşmana ok atan, dini törenlerde firavunla eşit sırada resmedilen bir kraliçeydi. Bazı araştırmacılara göre kocasının ölümünden sonra kısa süreliğine tek başına Mısır'ı yönetmiş bile olabilirdi. Adının anlamı bile bu konumu yansıtıyor. Güzel olan geldi. Bazı Mısırlı bilimciler bu ifadenin sadece fiziksel bir övgü olmadığını, kraliçenin sarayda beklenmedik, güçlü bir figür olarak ortaya çıkışına gönderme yaptığını düşünüyor. Akhenaton'un yeni dini reformunda Nefertiti, sadece bir eş değil, ayinlerin baş kadın rahibi konumundaydı. Bazı tapınak sahnelerinde Tanrı'yla doğrudan iletişim kuran taraf olarak resmedilmişti. Ama onu bugün bu kadar tanınır kılan şey, hükümdarlığı değil, atölyede bir ustanın elinden çıkan bir taş parçasıydı. 1912 yılında Alman arkeolog Ludwig Borchardt, Orta Mısır'daki Amarna kentinde kazı yapıyordu. Amarna, Akhenaton'un yeni dinini kurmak için sıfırdan inşa ettirdiği başkentti. Firavun öldükten kısa süre sonra terk edilmiş, kum altında neredeyse dokunulmadan kalmıştı. Borchart'ın ekibi, kentin heykeltıraşlarından birine ait bir atölye buldu. Atölyenin sahibi muhtemelen Tutmoze adında bir sanatçıydı. İçeride yarım kalmış maskeler, deneme kalıpları ve henüz tamamlanmamış portreler vardı. Ve tam o atölyenin bir köşesinde tozun altında sonradan dünyanın en çok fotoğraflanan yüzlerinden biri haline gelecek eser duruyordu. Borchardt, kazı günlüğüne eserin bulunduğu anı kısaca not düşmüştü. Ne kadar önemli bir şey bulduğunun tam olarak farkında olup olmadığı hala tartışılıyor. Atölyede bulunan diğer parçalar arasında farklı prens ve prenseslerin yarım kalmış portreleri, kraliyet ailesinin denemelik maskeleri ve hiç boyanmamış taş bloklar da vardı. Bu da Tutmos'un atölyesinin sıradan bir üretim yeri değil, dönemin resmi saray sanatının biçimlendirildiği bir merkez olduğunu gösteriyordu. Büst yaklaşık 48 santimetre yüksekliğinde ve kireç taşı bir çekirdek üzerine kat kat alçı sürülerek şekillendirilmişti. Bu teknik dönemin diğer eserlerine göre son derece ileriydi. Heykeltıraşa yüzü kat kat inceltme ve düzeltme imkanı veriyordu. Boyalar hala şaşırtıcı derecede canlı. Ten rengi kahverengi kırmızı tonlarda, taç lacivert, dudaklar kızıl. Sol gözde kristal bir bebek varken sağ göz boş bırakılmış, hiç tamamlanmamış. Bu eksiklik yüzyıllardır tartışılıyor. Bazılarına göre kasıtlı bir sembol, bazılarına göre sadece bitmemiş bir iş. Uzun süre herkes bu yüzeyin kraliçenin gerçek görünüşünün birebir kaydı olduğunu düşündü. Ta ki bir tarama cihazı altında başka bir şey olduğunu göstermesine kadar. 2006 ve 2009 yıllarında yapılan bilgisayarlı tomografi taramaları, büstün alçı katmanlarının kalınlığını milimetre haritaladı. Sonuç, sanat tarihçilerini ikiye böldü. Görünen yüzün altında, kireç taşı çekirdeğe doğrudan yontulmuş ayrı bir yüz vardı.
Bu iç yüzde burun kemerinde bir çıkıntı, gözlerin altında hafif torbalar ve elmacık kemiklerinde daha az belirgin bir hat bulunuyordu. Yani heykeltıraş, önce kraliçeyi olduğu gibi yontmuş, ardından üzerine kalınlığı değişen alçı katmanları ekleyerek yüz hatlarını ideal bir forma taşımıştı. Bir başka deyişle, dünyanın hayran olduğu o kusursuz simetri, doğal değil, bilinçli bir düzeltmenin sonucuydu. Ama asıl soru şuydu: bu düzeltme neden yapılmıştı? Bazı araştırmacılara göre bu, Amarna dönemi sanatının bir kuralıydı. Firavunlar ve kraliyet ailesi genellikle dini ve siyasi bir mesaj taşıyacak şekilde gerçeklikten biraz uzaklaştırılarak betimlenirdi. Yaşlanma izlerinin silinmesi, kraliçenin zamanın ve ölümün ötesinde neredeyse tanrısal bir figür olarak sunulmasıyla ilişkilendiriliyor. Diğer bir görüşe göre ise bu sadece heykeltıraşın kendi deneme sürecine ait bir aşamaydı. Eser müze parçası olarak değil, atölyede referans model olarak üretilmişti ve iç yüz henüz taslak haliydi. Her iki senaryo da mümkün. Amarna döneminin ilk yıllarında yapılan bazı kabartmalarda kraliyet ailesi olağan dışı bir gerçekçilikle, hatta abartılı bir üslupla resmedilmişti. Uzamış çeneler, şişkin karınlar, ince kollar. Bu üslup zamanla yumuşamış, daha dengeli ve idealize bir forma evrilmişti. Büstün iki katmanlı yapısı tam da bu geçiş döneminin bir kanıtı olabilir. Sanatçı belki de dönemin değişen zevkine uyum sağlarken aynı eseri yeniden şekillendirmişti. Bu keşif tek başına bile büstün sandığımızdan çok daha katmanlı bir üretim sürecinden geçtiğini kanıtlıyor. Ve bu katmanlar eserin bir başka, çok daha gürültülü tartışmanın ortasında kalmasına da zemin hazırladı. Büst, 1913'te Mısır'dan Almanya'ya götürüldü ve o günden beri Berlin'de sergileniyor. Mısır hükümeti 10 yıllardır eserin bulunduğu dönemin izinleriyle ilgili şüpheler öne sürerek iadesini talep ediyor. Almanya tarafı ise çıkarma işleminin dönemin yasal anlaşmalarına uygun yapıldığını savunuyor. Bu tartışma bugün hala resmi bir çözüme kavuşmuş değil. İşin ilginç yanı, bazı araştırmacıların büstün özgünlüğünü bile sorguladığı bir dönem yaşanmış olması. 2009'da bir sanat tarihçisi, büstün gerçekte 1912'de dönemin modaya uygun estetik anlayışıyla modern bir sanatçı tarafından üretildiğini öne sürdü. Ancak yapılan malzeme analizleri, kullanılan pigmentlerin ve taşın yaşının antik döneme ait olduğunu doğruladı. Bu iddia, bilim çevrelerinde büyük ölçüde geçerliliğini yitirdi. Yani eser gerçek. Ama etrafındaki tartışmalar, onu sadece bir sanat eseri olmaktan çıkarıp, hala çözülmemiş bir diplomatik meseleye dönüştürdü. Mısır tarafı zaman zaman büstün en azından geçici bir süreliğine Kahire'de sergilenmesini teklif etti. Almanya Müzesi ise eserin taşınmayı kaldıramayacak kadar kırılgan olduğunu belirterek bu teklifleri geri çevirdi. Bu karşılıklı tutum, iki ülke arasında yıllardır süren daha geniş bir kültürel miras tartışmasının küçük bir yansıması haline geldi. Benzer sahiplik anlaşmazlıkları başka antik eserler içinde gündeme geliyor. Belki de Nefertiti büstünün asıl gizemi güzelliği kadar. O güzelliğin nasıl inşa edildiğinde saklı. Taşın altındaki ikinci yüz bize şunu gösteriyor. 3400 yıl önceki bir sanatçı sadece bir portre yapmamış, bir imaj yaratmıştı. Gerçek kadının hatlarını alıp onu bir çağın idealine dönüştürmüştü. Bugün her yeni tarama o atölyede geçen kararların izini biraz daha netleştiriyor. Ve her netleşen ayrıntı, karşımızdaki yüzün aslında iki hikaye anlattığını hatırlatıyor. Biri taşın yüzeyinde, diğeri onun altında. Nefertiti büstü, 3400 yıldır insanları aynı soruyla karşı karşıya bırakıyor. Gördüğümüz gerçek mi? Yoksa bize gösterilmek istenen mi? Taşın altındaki o ikinci yüz, belki de tarihin bize her zaman tam olarak anlatmadığı şeyi özetliyor. Görünenin arkasında çoğu zaman başka bir katman daha vardır.
Sizce heykeltıraş bu yüzü neden değiştirmiş olabilir? Bir kural gereği mi, yoksa kendi sanatsal kararıyla mı? Görüşünüzü yorumlarda okumak isterim. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.